287 yılında maceracılar Alyaelli'nin kapılarının önünde kötü niyetli tanrının dünyayı istila etmesiyle yaşanacak çatışma hakkında bilgi sahibi oldu. Yetişkinliğe yaklaşmakta olan Prens Barets, sözde kendi güvenliği için Shen tarafından Valencia'ya sürgün edildi. Kısa bir süre sonra Neruda Shen kendisini başbakan ilan etti ve tüccar loncasından insanlarla birlikte hükümet kabinesi kurdu. Doğuya giderken prensin konvoyu pusuya düşürüldü. Sirane'nin bir Edana olduğu ortaya çıktı. Büyü yitirme durumu tarihte gerçekleşti. Illezra'nın Atomagia'nın kalbinin peşine düşmesine yardımcı olmak için kasabada büyü toplayan bir büyücünün planı durduruldu. Karanlıklar tanrısı Serendia ve Kalfeon topraklarını işgal etmeye başladı. Kızarka'nın ruhsuz bedeni Hadum'un istilasından etkilendi. Hadum'a karşı koyabilmek için kahramanlara sınav yapılan Gölgeler Arenası'nda mühürlenmiş bir bölge vardı. Orada Gölge Şövalyeleri tarafından yapılan Kabusun Gölgeleri isimli varlıklar bir süre sonra şövalyelerin gözetiminden çıkmaya başladılar. Gölge Şövalyeleri kendi yaptıkları askerlerin bir gün aniden arenadan kaybolduğunu görüp çok büyük endişe duymaya başladılar. Hadum'un istilasının mühürlü yasak arenaya kadar geldiğini anlayıp yaratıkları geri getirebilmek için her şeyi yaptılar. Fakat Hadum'un istilasını engelleyemediler. Hadum tarafından ele geçirilen kabusun gölgeleri, Hadum'un getirdiği umutsuzluğun gücüyle zaman ve mekan arasında bir yarık oluşturup saklandılar. Bu şekilde kendilerine alan oluşturan gölgeler, zehirli bir mantar gibi etraflarına umutsuzluk yaydılar. Kalfeon'daki en güçlü canlı olan Ogre ve Tepegöz'ü umutsuzluk yarığına çekerek itaat ettirdiler. Sonrasında Elvia'ya dönüşen Kalfeon topraklarında her zaman tuhaf olaylar oldu. Hadum'un umutsuzluğu ve aslında ona karşı gelmesi için yapılmış olanların kabusun gücüyle tamamen değişmesi, kara güneşin yuttuğu kül rengi gökyüzünün ara ara morarması ve kıpkırmızı kan kusması gibi olaylar hiç bitmedi. Hadum'un gücünü gözlemleyenler bu tarif edilemez durumu Elvia bozulma fenomeni olarak adlandırdı. Illezra, Ataraksiyon'a geri döndü ve kara ruh meteorunun düştüğü bölgeye ait koordinatları ele geçirdi. Valencia yolculuğu esnasında pusuya düşürülen Prens Barets, güneydeki ulu kıtaya kaçtı. Bir maceracı ve Mediah kraliyet ailesiyle yaptıkları sözleşmeyi yerine getiren gizli muhafızlar sayesinde Prens, Mediah'ın gözü harabelerinde krallık sınavına girdi ve hükümdar olarak konumunu meşrulaştıran tacı aldı. Ulu kıtanın bazı bölgelerinde yaşayan Mediah sakinleri onu Kral Barets III olarak tanıdı. Kuzey Mediah topraklarında liderliğini ilan eden Shen'i indirmeye yemin etti. Muzgar kısa süreliğine saldırıya uğradı. Muzgar sakinleri genç kralın tarafını tuttu ve köy onun yeni operasyon üssü haline geldi. Edana soyundan gelen Sirare, Kral Barets III ile evlendi. Garmot'un Drekan'daki yenilgisinden sonra Kara Ruh tarafından ele geçirilen Deian, Şerekan demir madenine kaçtı. Drekanlılar onun Marktanan'ı uyandırmak istediğine inandılar. Deian, madendeki Sezekler tarafından mükemmel varlık olarak muamele gördü. Okjinsiniler, Geyik Abetsler tarafından verildiği söylenen oğuk haplarını yuttuktan sonra ölmeye başladılar. Gerçekte o haplar Deian tarafından değiştirilmişlerdi.
Kısa bir süre sonra terk edilmiş Şerekan demir madeninde bir patlama meydana geldi. Barbarlar tarafından inşa edilen kara taşlardan kule parçalandı. Uykudaki Köken barınağında bulunan uçurum alevinin üzerindeki mühür kırıldı. Hapları yutarak ölen Oksjinsini, kaynağın alevindeki olağan yeniden doğuş döngüsünden geçti, ancak dişi bir varlık, muhtemelen Ereborg, bu süreç sırasında ruhlarını uçurum aleviyle besledi ve delirmiş şekilde yeniden doğdular. Bir grup delirmiş Oksjinsini, Zviyer yaylasındaki leopard totemini yok etti. Abetslerin hanı Karsan, Oksjinsinilere leopard totemini neden yıktıklarını sormak için Yeşim Yıldız Işığı ormanındaki kehanet yolu üzerinden Floki ile görüşmeye geldi. Ancak Floki, totemi yıkanların Oksjinsiniler olduğunu fakat kendilerinde olmadıkları cevabını verdi. Ve Karsan'a Yeşim Yıldızı Işığı ormanında bir şey bulduklarını söyleyerek Oğu kapını gösterdi. Bu Oğu kapı, Abetsler ve Oksjinsinilerin sıklıkla bölüşerek yedikleri Oğu kapıydı. Floki, Oğu kapını yiyen Oksjinsinilerin hepsinin öldüğünü söyledi. Ayrıca Oğu kapını yedikten sonra yeniden çiçek açan Oksjinsinilerin eskisinden farklı olduğunu ve diğer yoldaşlarına saldırmaya başladıklarını söyledi. Leopard totemini yıkanların da o Oksjinsiniler olduğunu belirtti. Ancak Karsan, Abetslerin böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu ve bunu doğrudan kanıtlayacağını söyleyerek Oğu kapını içti. Karsan yanılmıştı ve öldü. Daha fazla Oksjinsini deliliğe yenik düştü. Kabilenin şefi ölümden kurtulmak için kendini kehanet yolunda saklamak zorunda kaldı. Abetsler ve Oksjinsini arasında bir savaş patlak verdi. Oksjinsini kısa bir süre sonra kar fırtınası olarak adlandırılan yerde durdurulana kadar yakındaki tüm Abets yerleşimlerini yerle bir etti. Kış ağaçları kirlenmeye başladı. Kirlenmiş olanlar karanlık kış ağaçları olarak adlandırıldılar. Bunlar köklerini bölgeye yaymaya başladı. İlk olarak Zviyer tepelerinde görülüp kuzeye doğru yayıldılar. Karanlık ağaçları dikenlerin murravaklar olduğu anlaşıldı. Karanlık kış ağaçları yerel kış ruhlarının delirmesine neden oldu ve bunlar da bölgeyi saran ölümcül kışa yol açtı. Drekan ordusu bölgeye girişi engelledi. Doğuya seyahat etmek isteyenler için Eilton'a giden bir sınır kontrol noktası kuruldu. Duvenkur'un paralı asker ofisi, paralı askerlerin Eilton'a dağıtımını organize etti. Garmot'u yenen maceracının Duvenkur'una döndüğü gün, eski Drekanbaş rahibesi Margot, altı cadının denemelerini geçip Yinix'i kullanarak karanlığı yenecek kış savaşçısı hakkında bir vahiy aldı. Gizli muhafızlar adına bir maceracı, Illezra'nın Yinix'i daha önce ele geçirmesini engellemek için uykudaki Köken barınağından Yinix'i almak üzere ebedi Kış Dağı'na gitti. Hydel'ın sürgündeki eski büyük kahyası Jordain Dukas ve merhum Eilton Hanı'nın oğlu Lando ile birlikte bu maceracı altı cadının sınavından geçti. Alev'in Yinix olmadığını bilseler de Jordain'in bölgedeki sorunları çözmek için yardım edebileceğini umarak onu söndürmeye gittiler. Yolculukları sırasında bu grup Oksjinsini şefi Floki'yi kurtardı. Şerekan demir madeninde bir grup, Marktana'nı daha kolay ele geçirmek için daha fazla güce sahip yeni bir cihaz isteyen Deyyan tarafından kandırıldı. Ancak grup içsel korkularının üstesinden geldi
ve varlığı kaçmaya zorladılar. Grup, madenlerdeki patlamanın ve Okşinsini'yi ele geçiren deliliğin ardında bu varlığın kara ruhun olduğunu keşfetti. Muhtemelen Murovakların bölge genelinde kirlenmiş ağaçları dikmesinin arkasında da bu vardı. Alev'in odasına girmeyi başaran Jordain, Belmore'un damgasını alevle birlikte vücudundan sildi. Ancak karanlıklar tanrısı Hadum'un etkisinde kaldı ve elindeki alevle birlikte ortadan kayboldu. Hem Abets'in hem de Okşinsinli'nin kehanet yolu tabletleri sonunda yeniden bir araya geldi ve dünyanın Kuzey Valencia'daki Aliaelli'nin kapılarının ötesinden gelecek felaketi önlemek için hazırlanması gerektiğini ortaya çıkardı. Tilki Abets kılığına giren Illezra, Eilton'da görüldü. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.